Oathbreaker'dan başlıyoruz. Okey. Oathbreaker'dan başlıyoruz. Oath şey değil mi oğlum? Yulaf mulaf. Oathbreaker. Yani yulaf kıran. Bunu önüme sen attın. Evet. Önüne ben attım ve bundan çok mutsuzum şu an. Kardeşim güç geliyorsa nereden geldiğini çok fazla kurcalamayacağım. Tam olarak da o şekilde. O yüzden şu şekilde ilkeleri var. Birincisi, korku güç sahiplerinin elinde bir araçtır. Dolayısıyla bunu sen bir paladin olarak kullanmak zorundasın. Bir Oathbreaker olarak. İkincisi, güç için ne pahasına olursa olsun mücadele etmelisin. Eğer amacına hizmet ediyorsa gücü her türlü şekilde kullanacaksın. Son olarak da yapman gerekeni yapmalısın ama amacından şaşmamalısın. Her yol mübah diyor yani. Nothing is true, everything is permitted. Türkçe'ye çevirdi. Hiçbir şey doğru değildir, her şey mübahtır. Özelliklerine gelecek olursak Oathbreaker'ın. 3. level'da Conjure Undead yani Nameft çağırma adında bir özellik elde ediyor. Nameft bu noktada Undead'in doğru çevirisidir. Chicken değildir yani. Chicken değildir. Bu özelliğin ise olayı şu. Bonus aksiyonunuzu kullanarak Channel Divinity özelliğinizi harcıyorsunuz ve 30 feet'inizde sizin karizma modifier'ınızın yarısı kadar Undead çağırabiliyorsunuz. Yukarı mı yuvarlanıyor? Yukarı yuvarlanıyor. Bu Undead'ler isteğinize bağlı olarak iskelet veya zombi olabiliyor. Bunlar 1 dakika boyunca sizin kontrolünüzde kalıyor ve 1 dakikanın ardından toza dönüşüyor. Bunlar size ve arkadaşlarınıza karşı dost durumdalar. Herhangi bir aksiyon harcamadan bunlara emir verebiliyorsunuz. Ama eğer emir vermezseniz kendi turlarında dodge aksiyon alıyorlar ve turlarında sizden hemen sonra oynuyorlar. Ben Paladin'le Necromancer oynanabileceğini şu an öğreniyorum. Farklılığı ne diye soracak olursak, Oathbreaker daha önceki edisyonda da olan bir subclass. Eskiden bu özellik ölü çağırmaktan ziyade ölü kaldırma üzerineydi. O zaman kullanımı çok daha zordu. Kullanımı çok daha zordu. Zaten genel olarak Necromancer'de bir bedene ihtiyaç duyduğunda işler çok zorlaşıyor bir anda. Çünkü işin içine legal bir takım sıkıntılar girmeye başlıyor. Küçük minik ufak sıkıntılar. Pardon. Cesedimi İkinci özelliği Dreadful Aspect yani korkutucu çehre. Bu da Chicken Translate değil aslında. Doğru bir translate. Bunda Divine Smite yeteneğinizi kullandığınızda aynı zamanda Channel Divinity'nizi de harcayıp 30 feet'lik etrafınıza bir korku aurası yayıyorsunuz. Bu alandaki seçtiğiniz kişiler Wisdom Saving Throw atıyor ve geçemeyenler Frightened kondisyonuna düşüyor. Bu kondisyona düşenler de her turlarının sonunda tekrardan Wisdom Saving Throw atarak kurtulmayı deneyebiliyorlar. Channel Divinity ya da Divine Smite ne diye soracak olursanız da onlarla alakalı olarak D&D 2024 Edition'ın class incelemeleri gelecek. Direkt olarak Paladin'le alakalı bir videoda gelecek. Yüklediğinizde kartlara eklemiş olacağız. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Nerede oğlum kart? Burada. Bak. Bir Oathbreaker olarak bizde bir takım büyüler belli seviyelerde devamlı olarak hazır oluyor. 3 level'da Hellish Rebuke ve Witch Bolt, 5 level'da Crown of Madness ve Darkness, 9 level'da Fear ve Summon Undead, 13 level'da Blight ve Phantasmal Killer, 17 level'da ise Contagion ve Stillwind Strike büyüleri hazır oluyor. Bu büyü listesi oldukça savaş odaklı. Zaten bir Paladin'den de bu bekleniyordu. Ve biraz da craft kontrolü, alan kontrolü. Yani iyi diyebileceğim bir büyü listesi var. Aradan birkaç tane büyü çıkartırdım mesela. Çünkü ben şahsen bir Paladin olarak Witch Bolt keslemem. Witch Bolt ne kardeşim? Biz ezik Yani. miyiz? Sorcerer falan mıyız lan biz? Ya bir de açıkçası büyü kesleyen Paladin de ne bileyim. Paladinken büyü slotun Divine Smite'e kullanılır. Başka bir şey için kullanmazsın. 7 level'da Aura of Hate yani nefret aurası özelliğini elde ediyorsun. Bu noktada Paladin'in 6 level'da edindiği Aura of Protection özelliğine şöyle bir modifikasyon ekleniyor. Siz ve Aura of Protection'ınızın içindeki Lost Fiend'lar ve Undead'ler melee hasar zarlarına sizin karizma modifieriniz kadar bonus nekrotik hasar ekliyorlar. Yani benim karizmaya artı 4'üm var diyelim. Ben ve etrafımdaki Lost Fiend'lar ve Undead'ler melee saldırı zarlarına artı 4 nekrotik hasar ekliyorlar. Mis. Mis. Evet. Ki işte artı 5 karizması olan bir Paladin düşünelim. Yanında 3 tane Undead'iyle geziyor. Bayağı güzel bir yetenek aslında. Bu kadar Necromancy odaklı olması çok tuhaf geldi bana şu an. Tabi biraz karanlık güçlerden. Yani Necromancy demek sadece karanlık güçler mi demek? Sadece karanlık güçler demek değil ama nekrotik bir takım evil tanrılarla işte şeytanlarla vesaire de çok ilişkilendirilen bir hasar tipi olduğu için bir noktada bağlantılı şeyler. Nekrotik nedir? Radiant nedir? Bunlar tam olarak nereden çıkmış kavramlar gibi sorularınız için ekstra bir video çekeriz. Onu da çektiysek kartları ekleriz. Şuralarda bir yerde olur. 15 level'da Natural Resistance yani doğaüstü dayanıklılık yeteneğini alıyor. Çok basit. Kesme, ezme ve delme hasarına karşı dayanıklılık kazanıyorsun. Bunlardan yarı hasar alıyorsun. Bayağı dümdüz artık dayanıklısın. Evet, dümdüz bitmeyen bir rage'i varmış gibi. 15 seviyede böyle bir özellik almak diğer Paladin subclasslarına göre iyi mi? Herhangi bir seviyede böyle bir özellik almak herhangi bir klasın herhangi bir özelliğine göre iyi. Çünkü kesme, delme ve ezme hasarları oyundaki en yaygın hasar tipleri. Ha, yani spesifik
olarak büyü üzerine kurulu bir evrende oynamıyorsan büyük oranda çok işine yarayacak. Büyük oranda çok işine yarayacak ya. Bu seviyelerde elbette farklı elemental tiplerde hasar tipleriyle vesaireyle çok fazla karşı karşıya kalacaksınız ama yine de baktığında karşı taraftaki savaşçı sana hala filo ile saldıracak. Karşı taraftaki şeytan lordu bile elindeki çekiçle saldıracak sana hala. Evet, elindeki çekici ekstradan ateş hasarı da vuruyor ama yine de. Ama ateş hasarının yanındaki ekstra fiziksel hasarları geri alıyorsun. Ona karşı da Ring of Fire Resistance alabilirsiniz. Son olarak 20 level'da Dreadlord yani Dehşet Lord'u özelliği devreye giriyor. Bu noktada şöyle güzel bir durum var. Paladinlerin hepsi 20 level'a ulaştıklarında subclasslarına bağlı olarak bir phase 2 açıyorlar. Bu Dreadlord özelliği de şöyle çalışıyor. Bonus aksiyonunu kullanarak sen bunu açabiliyorsun ve 10 dakika boyunca devam ediyor. Bu süreçte Aura of Protection'la şu özellikleri ekliyorsun. 1. Darkness. Aura of Protection'ın tamamen bir büyülü karanlık haline geliyor. Ve bu büyülü karanlık içinde sen ve dostların görebiliyorsun. Ufak bir not düşmem lazım. Aura of Protection'ın mesafesi bu seviyede 30 feet. İkincisi Fear. Frightened kondisyonunda olan kişiler turlarına senin Aura of Protection'da başladıklarında 4d10 psychic hasar alıyorlar. Oh shit. Çokmuş. Let that think'in. Ve son olarak Shadow Strike. Bonus aksiyonunda Aura of Protection'ın içindeki birine melee spell atak atıp eğer tutturursan ona 3d10 artı karizma modifier kadar nekrotik hasar vurabiliyorsun. Bu seviyede halihazırda kaç atak çıkartabiliyorsun peki Paladin olarak? Bu seviyede halihazırda 2 atak çıkartabiliyorsun. Üstüne bir de bunu çıkartıyorsun. Üstüne bunu çıkartıyorsun. Bu özellikle alakalı şöyle bir eleştirim var. Bu Shadow Strike'ı bonus aksiyonunda kullanıyor. Paladin'in yeni versiyonunda Divine Smite kullanabilmesi için bonus aksiyonunu bekletmesi gerekiyor. Bonus aksiyonunda bir kaynak olarak harcıyor Divine Smite kullanırken. O yüzden bir tur içerisinde hem Divine Smite kullanıp hem de bunu kullanamıyorsun. Böyle bir handikapı var. Yani spell slotların bitmediği sürece bunu kullanmak o kadar da mantıklı değil. Ekstra bir özellik ama sanki çok da kullanmayacaksın gibi. Evet ya ama açıkçası 30 feet'lik bir alanı tamamen karanlığa boğmak yeterince güçlü bir şey. Bir şey soracağım. Bu da yayılım şeklinde çalışıyorsa, Emanation yani seninle birlikte hareket ediyorsa Evet, seninle beraber hareket ediyor. bence o zaman çok iyi. Çünkü adamın üstüne rushlayıp Rush be my friend deyip her taraf karanlığa boğup adamı da direkt görüşünü kısıtlayıp Ya karanlıkta çünkü şöyle bir durum var. Sizi göremeyen kişilere karşı siz avantajlı saldırıyorsunuz. Sizi göremeyen kişiler size karşı dezavantajlı saldırıyor. Müttefikleriniz de buna dahil. Dolayısıyla bütün partiyi ve bütün summonlarınızı dahil ediyor bunun içine. Bayağı güçlü. çok agresif bir support'a dönüşüyor. Çok agresif bir Çok support'a. agresif. Çok agresif. Bunu da dahil etmek lazım. Bu seviyelerde Magical Darkness'ı görebilen varlıklarla karşılaşma ihtimaliniz de çok fazla. Özellikle şeytanlarla, iblislerle karşı karşıyaysanız o noktada biraz düşüyor bu yetenek. O biraz da girdiğin yola bağlı. Aynen öyle. Ben genel olarak yaptıkları güncellemeleri beğendim. Özellikle kontrol undead yerine conjure undead şeklinde bir değişim yapmış olmaları Çok daha işe yarar. aynen öyle. Çok daha işe yarar bir hale sokmuş. Onun dışında o kadar fazla değişiklik yok açıkçası subclass'ta. Ama genel olarak Oathbreaker zaten havli subclass. Oathbreaker havli bir subclass ama Oathbreaker oynuyorsan anladığım kadarıyla evil olmak zorundasın bir tık. Bir tık. Sadece evil olmak değil. Evil'dan ziyade kaotik olmak da işi çözebilir. Chaotic Yani- Neutral da mı? Kaotik neutral ya da bence kaotik good da olabilir. Yani bu noktada şu. Siz bir paladin olarak bir noktada lawful olmak zorundasınız. Çünkü uymanız gereken doktrinleriniz var. Oathbreaker'ın bütün olayı ise amacı doğrultusunda bu doktrinlere karşı gelmiş olması. O yüzden Aslında- mesele evil olmak değil, mesele kaotik olmak. Aslında güçleri aldığı kaynak ne olursa olsun karakteriyle alakalı bir durum değil. Bu daha çok davranışlarıyla. Evet, davranışlarıyla alakalı. Çünkü şu da mümkün. Senin mesela bir intikam yeminin var. Ve bu yemin doğrultusunda bir takım varlıkları yeryüzünden silmek istiyorsun. Ve bu noktada biraz ekstremsin. Abi bu hikaye hiç iyi bir yere gitmiyor ya. Yardakçıların da yeryüzünden silmek istiyorsun. Ve hani farkındaysan olay giderek evil bir noktaya kayıyor. Baktığında sen intikam yeminini yerine getirmiş oluyorsun ama Evet, evil bir noktadasın. Biz bunları 1938-39 dolaylarında böyle bir 45'e kadar gördük. O civarlarda tam 39'dan 45'e kadar. Dolayısıyla dediğim gibi olay evil'lıktan ziyade lawful'lukla alakalı bir durum. Senin düşüncelerin ne? Ben öncelikle Necromancer için ekstra bir alternatif olduğu için mutluyum. İşin RP kısmına bakacak olursam ama mekaniklerin tam olarak RP'ne bir katkısı yok. Yani neyi gördük? Mesela Suna yakın Bard'ı gördük. Tüm mekanikleri oyunun içerisindeki RP'ne tamamen hükmedebilecek durumda. Ya da işte Reanimator Artificer'da olduğu gibi direkt olarak kullandığı o companion başlı başına karakterin bir motivasyonu ya da amacına dönüşebilecek kadar önemli bir mekanik. Bunda öyle bir şey yok. Hani yemin evet
Ama bir tek yemin zaten işin RP yönüyle alakalı. Mekaniklerinde RP'sine yardımcı olabilecek ekstra bir şey yok. Yani ben mekaniklere baktığım zaman ben elbette çok yeni bir oyuncuyum ve ben bir subclass'a, bir klasa baktığım zaman içerisindeki materyallerin hikayeye ne kadar etki edebileceği, ne kadar fayda sağlayabileceği üzerinden bakıyorum. Ve buna baktığımda maalesef onu göremiyorum. Diğer Paladin subclass'ları da böyle mi onu bilmiyorum. Demek istediğimi biraz daha anladım. Evet, bu kadar değil. Bu biraz daha şeyle alakalı. Güç, unlimited power. Bu da ama bence mantıklı. Çünkü diğer Paladin subclass'ları yeminleriyle bağlantılı olarak o yönden bir takım güçler elde ediyorlar. Ama bunun olayı yeminsiz olması. O yüzden güç, mutlak güç elde edip o gücü istediği şekilde kullanmak. Daha fazla güç. Unlimited power. Buraya animasyon eklersin. Kendin yapmaya yanısı olsa buraya animasyon eklersin. Abi bu arada biz kimdik? Ben Musab. Ben de Kek. Biz Artificious Artifacts ve bugün Unarted Arcana serimizin yeni bölümünde Oathbreaker, Yemin Bozan Paladin'i inceledik. Sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz. O yüzden yorumlar kısmını kullanın. Yorumlar kısmında kullanın. Yorumlar kısmı yorum yapmak için var. İyi dedin. Yorum yapmak için olmasa yorumlar kısmı olmazdı zaten. Tabii. Çok mantıklı. Beğeni kısmı da aynı şekilde beğenmek ve abone olmak kısmı da aynı şekilde abone olmak için var. O yüzden bunları biraz. Bir de eğer telefondan giriyorsanız hype diye bir şey varmış. Herkese çıkmıyor, tam olarak anlamadım ben de. O ne abi? Görüşürüz. Kritiniz bol olsun. DM'seniz olmasın. Olsun olsun.